Merhaba dostlar, Orion Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft Bedrock Edition'a gelen yeni büyük güncellemeyi inceleyeceğiz. Güncelleme notlarına baktığımda uzunca bir liste bizi karşılıyor. Ben bunların içinden önemli olanları ayıkladım ve size bunları sunacağım. Eğer bütün güncelleme hakkında bilgi almak isterseniz siz de sitesine gidip güncelleme notlarını inceleyebilirsiniz. Güncellemede ilk dikkatimizi çeken şey oyuna 2 yeni domuz varyantının eklenmiş olması. Minecraft'ta 3 farklı sıcaklık çeşidi var. Bu sıcaklıklara göre canlılar doğacak. Bunun ilk denemesini de domuzlarla yapıyorlar. Domuzlar soğuk biyomlarda krem rengi tonlara sahip ve hitboxları biraz daha büyükken sıcak biyomlarda kahverengi olarak göreceğiz ve hitboxları biraz daha küçük kalacak. Ilıman bölgelerde ise her zaman alışık olduğumuz renk ve boyutlarda olacaklar. Kusura bakma ufaklık, bunu yemeliyim. Siz de farklı renklere sahip domuzlarla bir çiftlik kurmak isterseniz bu güncellemeyi beğenebilirsiniz. Sıradaki güncelleme notumuz ağaçlarla ilgili. Biliyorsunuz kiraz ağaçlarında ve soluk bahçe ağaçlarında yaprakların dökülmesi gibi güzel bir animasyon var. Artık diğer bütün biyomlarda bu animasyonu görmeye başlayacağız. Meşe, huş, çam fark etmeksizin bütün ağaçlar yaprakların dökme animasyonu gösterecekler. Ağaçlarla ilgili tek yeniliğimiz tabii ki bu değil. Eski sürümlerde koyu meşe fidanını ve soluk meşe fidanını tekli ektiğinizde bunlara kemik tozu kullandığınız takdirde bütün kemik tozlarınız boşa gidiyordu. Çünkü bunlar tekli ekilmeyen ağaçlar. Mojang bu güncellemede tekli olarak ektiğiniz fidanlara kemik tozunu kullanmanızı engelleyecek bir yenilik getirdi. İstediğiniz kadar sağ tıklasanız da artık kemik tozu harcamayacaksınız. Bu ağaçlardan ekip büyütmek istediğimizde 4 tane dikmemiz gerekecek ve bu şekilde kemik tozunu kullanabileceğiz. Tabii bunları çoğaltmak için yanınıza 4 tane fidan aldığınızdan emin olmanız gerekiyor. Güncellemedeki bir başka yeniliğimiz de oyunun oynanışıyla alakalı. Minecraft'ın Java sürümünü oynayan oyuncuların yıllardır kullandığı duraklatma menüsü nihayet Bedrock oyuncuları için de yayınlandı. Ne işimize yarayacak derseniz, örneğin kendi halinizde dünyanızda gezerken bir anda kendinizi boşlukta bulursanız ESC'ye basarak oyunu durdurduğunuzda ne yapmanız gerektiği hakkında ufak bir düşünme süresi sağlıyor size. 8 numarada kovam olduğunu hatırladım şu an. Kovayı elime alıp MLG yapmayı deneyeceğim. Ve bu sayede hayatta kalmayı başaracağım. Bunun sizin birçok kötü durumda hayatta kalmanızı sağlayacak bir özellik olduğunu unutmayın. Tabi bu özellik sadece şu an ön izleme sürümünü oynayan oyuncular için geldi. Tam sürüme gelmedi. Eğer denerseniz orada öleceksiniz. Oyunda sistemlerimizde bolca kullandığımız gözlemci ve dağıtıcılarda ufak değişiklikler yapıldı. Çalışma sıklıkları daha stabil bir hale getirildi. Bu da şu demek oluyor: Bedrock Hardcore serimizde yaptığımız altın farmının artık biraz daha az verimli olacağını söyleyebilirim. Örneğin 3 saniyede 5 defa sinyal alıp veriyorken artık 3 defa sinyal alıp verecek. Bu yüzden farmlarımızdaki verim biraz düşecek ama bu düşüşten etkilenmek istemezseniz portal sayınızı arttırarak bunu çözmüş olursunuz. Güncellemedeki bir diğer yeniliğimiz benim en çok beğendiğim yeniliklerden biri oldu. Önceki sürümlerde koyunlarımızı çiftleştirdiğimizde annesinin veya babasının rengini alan bir yavrumuz doğuyordu. Artık yavru koyunlarımız yetişkin koyunların renklerinin karışımını alacaklar. Sarı ve kırmızıyı birleştirdiğimizde gördüğünüz gibi turuncu bir kuzumuz oldu. Gayet sevimli. Aynı mekanik bizi oyunda hep koruyan dostlarımız için de geçerli. Kurtlar oyunda en çok kullandığımız evcilleştirilebilir hayvanlardan. Onlarda da aynı şekilde eğer tasmalarının renkleri birbiriyle uyumluysa doğan yavru kurtlarımız bu iki rengin karışımından oluşan bir tasma rengiyle doğacak. Bu tasma rengi mekaniği aynı şekilde evcilleştirdiğimiz kediler için de geçerli olacak dostlar. Tabii kedileri evcilleştirmek için bolca efor sarf edeceğimizi de unutmayalım. Bu pasif moblarda olduğu gibi saldırgan moblarımızın bazılarında da değişiklikler var. Bunlardan biri gözlerine bakacak delikanlı arayan endermenler, diğeri ise gözlerine bakmadığımızda saldıran gıcırtılar. Mojang'in mekanik olarak birbirine zıt olan bu moblarda değişiklik yapması biraz manidar olmuş bence. Oyuna eklendiğinden beri yanlışlıkla da olsa gözlerine baktığımızda endermenlerin bize saldırmasına alışığız. Güncellemeyle bunu da değiştirmişler. Artık yanlışlıkla gözlerine baktığınızda size saldırmayacaklar. Belli bir bekleme süresi var. Eğer inatla gözlerine bakmaya devam ederseniz o zaman saldırı moduna geçecekler. Oyunun başlarında zayıfken endermenlerin gözüne yanlışlıkla bakıp saldırı yiyip ölmekten kurtulduğumuz çok iyi olmuş. Gıcırtılara gelecek olursak soluk bahçe biyomunda geceleri ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz ve gündüz olduğunda ortadan kayboluyorlar.
İki soluk meşe kütüğü arasına gıcırtı kalbini koyup akşam olmasını beklediğimizde bu şekilde spawn oluyorlar ve güneş tekrar doğduğunda ortadan kayboluyorlardı. Bunu da engellemek için bir yol getirmişler. Spawn ettiğimiz gıcırtıya isim etiketiyle bir isim verdiğimizde artık ortadan kaybolmayacaklar. Evinizin etrafında böyle biçimsiz bir yaratığın sürekli dolaşmasını istiyorsanız tabii ki bunu yapabilirsiniz. Bir diğer güncellememiz aslında çok kullanışlı olan ama maliyetli olduğu için hiçbirimizin kullanmadığı mıknatıs taşı ile alakalı. Mıknatıs taşlarını 8 tane keskin taş tuğlanın ortasına bir tane netherite koyarak yapıyorduk. Artık netherite yerine demir külçesi kullanarak yapacağız. Mıknatıs taşını evimizin oraya yerleştirip bir pusulayla sağ tıkladığımızda bize mıknatıs taşı pusula olarak veriyor. Diyelim ki ormanda gezerken kayboldunuz, yönünüzü bulamıyorsunuz, koordinatınız elinizde yok. Bu gibi durumlarda mıknatıs taşı pusulanıza bakarak direkt evinizin yolunu bulabilirsiniz. Bence mıknatıs taşı dünyadan çok Nether'da daha kullanışlı çünkü Nether çok katmanlı, karmaşık bir yer, kaybolmak çok kolay. Bu durumdan kurtulabilmek için yapmamız gereken tek şey portalımızın dibine bir tane mıknatıs taşı koyup pusulayla sağ tıklayarak portalımızın konumunu bir daha asla kaybetmemek. Hazır Nether'a gelmişken bir güncellememizden daha bahsedelim. Sarmaşıkları ne kadar kırarsak kıralım bildiğiniz gibi sürekli uzamaya devam ediyorlar. Bunları engellemek için daha önce ip kullanırdık. Kırdığımız yerin hemen üstüne bir tane ip koyduğumuzda hem dışarıdan görünmüyordu hem de uzamasını engellemiş oluyorduk. Artık bunun için tek yapmamız gereken elimize bir makas alıp kırdığımız yere sağ tıklayarak uzamasını engellemek. İşte bu kadar basit. Bunu dolanmış sarmaşıklara, okyanuslardaki kelplere ve mağaralardaki parıldayan sarmaşıklara yapabiliyoruz. Böyle işleri kolaylaştıran pratik güncellemeleri her zaman sevmişimdir. Minecraft Bedrock Edition'ın 1.21.60 güncellemesindeki önemli başlıklar bunlardı dostlar. Son bir şey daha var, ondan da bahsedeyim. Tüm bu bahsettiğimiz güncellemeleri ve daha fazlasını kullanabilmek için yapmamız gereken bir şey var. Oyuna deyip yeni dünya oluşturduğunuzda aşağıda denemeler sekmesine gelip Ganimet 1 2025 yazanı etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunu etkinleştirip bir dünya oluşturduğunuz zaman anlattığımız içeriklerin hepsine ulaşımınız olacak. Dediğim gibi güncellemenin diğer notlarına da göz atmak isterseniz kendi sitesine gidip hepsine ulaşabilirsiniz dostlar. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Güncelleme hakkındaki yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Önümüzdeki güncellemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.